أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين. والحمد لك يا رب العالمين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وزرع وبرأ. بسم الله الرحمن الرحيم. Ey kıymetli ve muhterem izleyenler, muhterem efendiler, İmam-ı Azam'ın ölümünden sonra gayipten işitilen seslerden bahsedeceğiz. Yine büyüklerden birisi şöyle anlatıyor. Ebu Hanife diyor defnolunmuştu mezarına. 3 gece üst üste hatiften şu beyitleri diyor işittim. Fıkıh gitti. İçinizde fakih kalmadı. Allah'tan korkun da halef olunuz. Gece karanlığı bastığında geceyi ibadetle ihya eden Numan vefat etti diye gayipten sesler geliyor denilmiştir. Bu beyti söyleyenler görünmediği için cinler tarafından söylendiği hükmüne varılmıştır. Bunun esas anlamı şudur. Dünya ilmin, alimlerin kıymeti bilinsin diye bunlar ibret dersleridir. İbretin tezahürleridir. Büyük imamların, büyük alimlerin İmam-ı Azam hakkında bakın, hürmet ettikleri gibi İmam-ı Azam hayatında, İmam-ı Azam öldükten sonra da kabrini ziyaret ederek İmam-ı Azam'a büyük alimler hürmet etmeye devam etmişlerdir. Ebu Hanife'nin kabrini birçok alimler, sıkıntıya düşenler ziyaret ederler. Dualar yaparlar. Allahu Teala tarafından da sıkıntılardan kurtarıldıkları görülürdü. İmam-ı Şafii Bağdat'ta bulunduğu sırada Ebu Hanife'nin kabrini devamlı ziyaret ederdi. Bunun sebebini de şöyle anlatmaktaydı. Her ne zaman bir dileğimin olmasını arzu etsem, Ebu Hanife'nin kabrini ziyaret eder, Allah rızası için 2 rekat namaz kılar, orada dua ederim. Böylece Allahu Teala ihtiyacımı süratle görür. Dileğim yerine gelir. İşte Allah hepsine bol bol rahmet eylesin. Çünkü ilmiyle amel eden alimler çok kıymetlidirler. İmam Nevevi'nin El Minhacında da belirttiği
gibi bazı mütekelliminin de zikrettikleri gibi İmam-ı Şafii Hazretleri Ebu Hanife'nin kabrini ziyaret etmiş, kabrin yanında sabah namazını kılmış. Kunut yapmamıştı. İmam-ı Şafii'ye neden kunut yapmadınız denildiğinde şöyle cevap vermişti. Kabrin sahibine teeddüben, yani edep ve terbiyemden dolayı kunutu terk ettim demiştir. Çünkü İmam-ı Azam'ın kunut hakkındaki ilmini, irfanını biliyor. Bazı rivayetlerde ziyaretlerde de kunutu terk ettiği gibi Besmele'yi de açıktan okumamıştı denilmiştir. Bu da yine İmam-ı Azam'ın ilim anlayışına, mezhebine duyduğu saygıdır. İlmine ve mezhebine duyduğu saygıdır. Çünkü alimlerin ilmi yükseldikçe birbirlerinin kıymetini daha iyi bilirler. Sevgili dostlar, Abdullah İbni Mübarek Ebu Hanife'nin kabrini ziyareti esnasında hem ağlamış hem de şöyle demişti. İbrahim en-Nehai ve Hammad bin Süleyman öldü. Seni bizlere halef bıraktılar. Ey Numan! Mezarında, İmam-ı Azam'ın mezarında ağlarken bu alim böyle diyor. Allah sana rahmet etsin. Senin vefatından sonra kimse senin halefin olamadı. Yani yerini kimse dolduramadı demek getiriyor. Alim çok dünyada ama böyleleri çok az. Kıymetli efendiler. Ve İbn-i Mübarek böyle ağlamış, böyle söylemişti. Zühd ve takva bakımından sana halef olmaları mümkün değildir. Meğer ki Allah muvaffak kıla. İşte İbn-i Mübarek yine ne diyor? İmam-ı Azam zühde, takvada ona kimsenin ulaşamadığını söylüyor. Evet kıymetliler, Cenab-ı Hak kime hidayet ederse biliyorsunuz ki Allah'ın çok hayır verdiği kimselerin en başında gelenlerden biri, Allah kime fıkıh ilmini tam nasip ederse işte ona hikmet verilmiştir. İmam-ı Azam'ın gördüğü ve vefatından sonra da görülen rüyalar. İmam-ı Azam Cenab-ı Hakk'ı 99 defa rüyasında görmüş. Evet kıymetliler, kendi kendine eğer 100. defa görürsem mahlukatın necati için bir dilekte bulunacağım demişti. 100. defa müşahadesinde meşhur tesbihini bizlere nakletmişti. O meşhur tesbih şudur. Sübhanel ebediyil ebed. Sübhanel vahidil ahad. Sübhanel ferdis samet. Sübhane rafi'is semâe bi gayri amet. Sübhane men besatel arda alel ma'i fecemet. Sübhane men halakal halga ve ahsahum adet.
Sübhane men kasemel erzaka ve lem yense ahad. Sübhanellezi lem yettehiz sahibeten ve la veled. Sübhanellezi lem yelid ve lem yulad ve lem yekullehu küfüven ehad. Sübhane men yarani ve yarifu mekani ve rezakani ve la yensani. İşte kıymetliler, Yüce Allahu Teala'nın ona lütfu kereminden kalp gözüyle Rabbisini çok özleyenler bu lütuflara mazhar olmaktadırlar. Bu rüyayı gören kimse fakihtir. Dedim bunun üzerine İbn Sirin bakın ne diyor? Allah'a yemin ederim ki bu kişinin elinde Resulullah'ın ilmi öyle zahir olacaktır ki daha önce kimse böyle yapamamıştı. Bu kişinin adı doğu batı ve her tarafta yayılacaktır. Çünkü aldığı toprağı 4 tarafa saçmıştır, dedi. İşte bu zat, ilminin cihana yayılan zat, İmam-ı Azam'dır. Kıymetliler, bunun da durumu şöyle. İmam bir rüya görüyor, biliyorsunuz. Ve o rüyasında peygamberin bir hadisiyle müjdelenmiştir. O kimse kendinden öncekilerin yapmadığı bir şekilde ilmi neşredecektir demişti. Bu rüyayı daha önce anlatmıştık. Dolayısıyla burada da sadece hatırlatmış olmaktayız. Esher bin Kaysan anlatıyor. Bütün alimlerimize Allah çok rahmet eylesin. Rüyamda Resulullah'ı gördüm. Arkasında Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhüma duruyorlardı. Bunlara dedim ki, Resulullah'tan bir şey sormak istiyorum. Sor, fakat sesini yükseltmeden, dediler. Ben de Ebu Hanife'nin ilmi hususunda sordum. Dikkat et, peygamberin peşindeki Ebu Bekir ve Ömer'le beraber soru soruluyor. Kime? Sevgili peygamberimize. Ebu Hanife'nin ilmi, yani İmam-ı Azam'ın ilmini soruyor bu zat. Hızır Aleyhisselam'ın ilmindendir buyurdular. Yani İmam-ı Azam'da Hızır Aleyhisselam'ın ilmi de var. Bir de fıkıh ilmi ise İslam şeriatının ilmi, bu da tamamen var. Şimdi bunu tekrar ediyorum önemine binaen. Esher bin Kaysan anlatıyor. Rüyamda Resulullah'ı gördüm diyor. Dikkat edin bu kelimeye. Resulullah'ı gören kesin görmüştür. Çünkü şeytani lain onun siretine giremez. Peygamberimizin arkasında Ebu Bekir ve Ömer de duruyordu. Radıyallahu anhüm ve erdâhum ecmaîn. Bunlara dedim ki, Resulullah'tan bir şey sormak istiyorum. Sor, fakat sesini yükseltmeden, dediler. Ben de Ebu Hanife'nin, İmam-ı Azam'ın
ilmi hususunda sordum. Çünkü fazla itibar etmiyordum. Dikkat edin. İmam-ı Azam üstelik yani pek fazla sevenlerden de değil bu adam. Böyleyken bakın Peygamberimiz ona ne dedi? Ebu Hanife'nin ilmi Hızır Aleyhisselam'ın ilmindendir buyurdular. Ki bütün evliya okullarının baş evliyası demektir İmam-ı Azam. Bunu doğru anlamaya çalışalım. Rahmetullahi aleyh ve aleyhim ecmaîn. Gökten arka arkaya 3 yıldızın düştüğü rüyada görülmüştü. Önce Ebu Hanife vefat etti. Dikkat edin. Ardından Mis'ar bin Kidam, daha sonra da Süfyan Es-Sevri, Muhammed bin Mukatil'e söylendiğinde alimler yeryüzünün yıldızlarıdır demiş ve ağlamıştı. Bakın her alimin ölmesiyle gökten yıldızlar kayıyor. İmam-ı Ebu Yusuf rahmetullahi aleyh ve aleyhim ecmaîn İmamın şöyle bir rüya gördüğünü nakleder. İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh rüyasında mahşer kurulmuş. Peygamber Efendimiz havzının başında ayakta duruyor. Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam sağ tarafında İbrahim aleyhisselam başını Peygamber Efendimizin göğsüne dayamıştı. Onun yanında Ebu Bekir vardı. Ebu Yusuf diyor ki, hatta bundan sonra meşayihten 17 kişi saydı. 17 kişiyi saydı. Havzın önünde ellerinde kaplar bulunan kişiler vardı. Havuzdan nasibimi almak, ondan içmek istedim. Bana Resulullah'a soralım dediler. Sordular, müsaade verildi. İşte Kevser dolu bir kase verdiler. Dikkat et. İmam-ı Azam'a Kevser ırmağından içiriyorlar. Sırayla orada bulunan bütün eshab içtiği gibi ben de içtim. Kaseden parmak ucu kadar bile noksanlaşmamıştı. Yani içtiğim halde diyor eksilmiyor. Kevser suyu sütten beyaz, baldan tatlı ve kar gibi soğuktu. İşte Büyük İmam Ebu Yusuf bunu naklediyor. İmam-ı Azam'dan naklediyor. Ebdal'den bazıları İmam-ı Muhammed bin Hasan'ı rüyalarında gördüler. Rahmetullahi aleyhi mecmain, kaddesallahu esrarahum. İmam-ı Muhammed'e rahmetullahi aleyh, Allah sana nasıl muamelede bulundu diye sordular. İmam-ı Muhammed, Allah Celle Celaluhu, eğer sana azap etmek isteseydim, karnını ilimle doldurmazdım buyurdu. Ebu Yusuf'un makamını sordum. Onun makamı da benim üstümdedir dedi. Ya Ebu Hanife dediğimde
Onun makamı ise hepinizin üstündedir dedi. İşte kıymetliler, büyük alimlerin büyük rüyaları. Müfessirinin büyüklerinden Mukatil bin Süleyman'ın ders halkasına birisi gelmiş, demişti ki, rüyamda gökten beyaz elbiseli, uzun boylu bir insan indi. Bağdat'ın en uzun minaresinin üzerine dikildi. Üst üste 2 defa da insanların bir şeyi kaybettiğini seslendi. Mukatil, eğer rüyan sadık ise dünya en büyük alemini kaybedecektir dedi. Hemen Ebu Hanife'nin, yani İmam-ı Azam'ın vefatı haberi geldi. Bakın, bunun haberi göklerden de geldi. Mukatil bunu duyunca önce istirca etti, sonra da ümmeti Muhammed'in birçok güçlüklerini izale eden kişi vefat etti demişti. Kıymetli efendiler, bakın, Ebu Muaz Fazl ibn Halid en-Nahvi anlatıyor. Rüyamda Resulullah'ı gördüm. Yani Peygamberimizi görüyor aleyhissalatü vesselam. Ebu Hanife'nin ilmi hususunda ne buyurursunuz dedim. Bakın, sevgili Efendimiz'den şunu söylüyor, şu haberi veriyor. İnsanların ihtiyacı bulunan ilim onun ilmidir buyurdular. İşte kıymetliler, İmam-ı Azam'ı da bize sevdiren Allah'a, onun ilminden ilim nasip eden Allah'a hamdü senalar olsun. Elhamdülillah, lekel hamdu hatta terda, ve lekel hamdu izâ radîte, ve salli ve sellim ve barik ala Muhammed. Bütün İslam alimleri üzerine Allah çok rahmet eylesin, kandım deyinceye kadar. İşte bu da 2. peygamberimizden nakledilen, insanların ihtiyacı bulunan ilim onun ilmidir buyurdular. İşte Mekki el-Menakib adlı eserde bunu da bulabilirsiniz. Basralı Müseddet bin Abdurrahman diyor ki, Mekke-i Mükerreme'de Harem-i Şerif'te rükn ile makam arasında uyuyordum. Rüyamda Resulullah'ı gördüm. Resulullah'a, ya Resulallah, Küfe'de zuhur eden Numan bin Sabit isimli İmam-ı Azam denilen bu kişinin ilmi hakkında ne buyurursunuz diye sordum. Bu da bakın yine Peygamberimizden. Peygamberimiz ne diyor? Onun ilminden al, onunla amel et. Ne güzel kişidir o buyurdular. İşte Hanefi mezhebinin, yüce İslam'ın yüce delillerini Hanefi alimlerinin, başta İmam-ı Azam nasıl anlayıp kavradıkları ortada. Diğer kıymetli alimlerimiz de böyle.
Kıymetli efendiler, sabaha yakın görmüştüm rüyayı diyor. Bu rüyayı gören zat. Kalktım, ben ki Ebu Hanife'yi kerih gören insanlardandım. Yani Ebu Hanife'ye hoşlanmıyor bu rüyayı gören adam. Ne yaptı peşinden? Tövbe ve istiğfar ettim diyor. Hanbeli mezhebinin imamlarından bazıları da rüyalarında Resulullah'ı görmüşlerdi. Bunlardan birisi diyor ki, rüyamda Resulullah'ı gördüm. Bana mezheplerden bahset dedim. Resulullah mezhep 3'tür buyurdu. Bunun üzerine ben Ebu Hanife'nin rey taraftarı olmasından dolayı bu sayının dışında tutulacak sandım. Peygamber ise ondan başlayarak Ebu Hanife, Şafii ve Ahmet dedi. Daha sonra da 4 buyurarak Malik'i saydı. Ben bunun üzerine bunların hangisi hayırlıdır dedim. Zannı galibime göre Ahmet'in mezhebi dedi. Tembih, bazı hasetçiler İmam hakkında anlattıklarımızın zıttına rüyaların görüldüğünü zannettiler. İşte kıymetliler, şöyle bu kadar delillere bir bakın. Yine şöyle işte böyle maksada uygun olmayan rüyalardan birinin sahibi Zübeyir bin Ahmet'tir. Zübeyir Resulullah'ı rüyasında görmüş. Ebu Hanife Resulullah'ın solunda, İmam-ı Şafii sağındaymış. Peygamber Efendimiz önce sol tarafına yüzünü çevirerek biz onların yerine peygamberleri ve kitapları inkar etmeyecek bir kavmi vekil ederiz diyen bu ayeti okumuş. Daha sonra da sağ tarafına dönerek o peygamberler Allah'ın hidayete eriştirdiği kimselerdir. Sen de onların gittiği yoldan yürü. Efendim, En'am suresinin 90. ayeti mealindeki ayeti okumuş. Bu rüya doğru değildir. Aşağıda sebebi de anlatılacaktır. Kıymetli dostlarım, işte rüyaların doğruları belli ve çarpıtılmak istenenler de belli. Ebu Hanife içtihad eden her iki müştehit de isabet etmiştir. Hak birdir dediği halde Şafii içtihad eden iki müştehidin birisi isabet, diğeri ise hata eder. Hata edenin hatası ise affolunmuştur demektedir. Bu hususta ne buyurursunuz denildiğinde Resulullah her ikisi de birbirine yakın manalar taşımaktadır. Her ne kadar lafızları farklı olsa da. İşte ya Resulallah, Ebu Hanife'nin mezhebi üzere mi olalım yoksa Şafii'nin mezhebi üzere mi olalım? Her ikisinin mezhebi de haktır buyurdular. İşte bu rüyalar haktır. Ümmetimin ihtilafı rahmettir. Alimlerin içtihattaki ihtilafları, ilmi yarıştaki ihtilafları rahmettir. Evet, İmam-ı Azam Ebu Hanife ve Hanefi alimlerinin hepsi Kur'an-ı Kerim'e, sünnete, icma ve kıyasa, asli ve fer'i delillere dayanmadan bir dini hüküm beyan
etmemişlerdir. Dayanakları tamamen Kur'an ve sünnet tercihli idi. Evet, İbn Abdülber diyor ki Ebu Hanife'yi çekemeyenler vardı diyor, çekemiyorlardı diyor. Çünkü yüksek bir alim İmam-ı Azam. Herkes bunu çekemez. Haset edenleri çoktu. Ondan olmayan şeyleri ona nispet ediyorlardı. Ona yakışmayan şeyleri uydurup söylüyorlardı. İşte kıymetliler, İbni Abdülber, o da biliyorsunuz büyük zatlardan birisidir. Yine İmam-ı Azam her konuda ilmi ehliyeti üzerinde taşıyan büyük bir zatı muhteremdir. Islahta ise hafız ve mütehassıs bir hadis aliminin günahkarlık, tedlis ve yalancılık gibi sebeplerle ravinin rivayetini geçersiz saymasıdır. Cerh'in anlamı budur. Evet kıymetliler, İmam-ı Azam sahabi devrine ulaşmış, tabi'in devrinde yaşamış bir zat-ı muhterem olduğu için hadis-i şeriflerin bizzat yaşanan fiili hadisleri de, kavlileri de, takrirleri de bilen bir zat-ı muhteremdir. Çünkü Peygamberimize en yakın müştehit, yani bu mezheplerin içerisinde odur. İbn Abdülber bunları dedikten sonra sözlerine misal olarak İmam-ı Malik hakkında söylenenleri, İbn Ma'in'in Şafii hakkındaki sözlerini ve buna benzerlerini naklettikten sonra bu kimselerin sözlerine şair Hasan bin Hani'nin şu şiiriyle son vermiştir. Dağı yaralamak kastıyla başını dağa vuran ey kişi, başına acı. Zira dağa şefkat gerekmez. Senin kafan parçalanır. Yani İmam-ı Azam gibilere, büyük alimlere dil uzatanların hali dağa kafasını vuranlara benzer. Dağa bir şey olmaz. Dağa kafasını vuranın başı parçalanır. İnsanların dilinden kim kurtulabilir? İnsanların kıylü kaline son olur mu? Ey imam! Nücebanın üstünlük kabul ettikleri meziyetlerle Allah'ın seni faziletli kılmasına insanlar haset ediyorlar, çekemiyorlar. İşte çok büyüklerin de karşısında çekemeyenler vardır. O delikanlıya çalışarak ulaşamayacaklarını bildiklerinden haset ediyorlar. Kavim ona düşman, onun birçok hasımları var. Kıymetli efendiler, ilmi kimde bulursanız alınız. İbni Abbas radıyallahu anh'ın şöyle dediği rivayet ederler. İlmi kimde bulursanız alınız. Fakihlerin birbiri hakkında sarf ettikleri sözleri dikkat ediniz. Çünkü bunlar arasındaki buğz ve haset başkaları arasında olandan çok çok fazladır. Yani kötü niyetli insanlar
ele de ilmiyle amel edemeyenler büyük zahid alimleri çekemezler. İşte bundan dolayıdır ki Mebsut'ta zikredildiği gibi Maliki mezhebinde kari hakkındaki şehadeti kabul olunmaz. Yani alimler arasında haset ve buğz çok kuvvetlidir denilmiştir. İmam-ı Azam'da ise bu haset hiç olmamıştır. Kimsenin gıybetini bile yapmamıştır. Sadece ilme ve Allah'a kulluğa ve insanlığı ilimle parlatmaya gayret etmiştir. Tabi beşeri hasletler, özellikler herkeste vardır. Masum olan sadece peygamberlerdir. Sevgili dostlarımız, insanların namus ve vakarları ateş çukurlarından bir çukur gibidir. Bu ateş çukurlarının kenarında duranlar ise hakimler ve muhaddislerdir denmiştir. Bunu kim diyor? Şeyhülislam Takiyüddin İbni Dakikil İd diyor. Dakikil İd diyor bunu. Yani Şeyhülislam Takiyüddin diyor bunu. Rahmetullah aleyhim ecmain. Yani kimsenin gıybetini yapmayın. Ve insanların namus ve vakarları ateş çukurlarından bir çukurdur, çukur gibidir diyor. Yani kimsenin haysiyetiyle, şerefiyle, namusuyla oynamayın. Hele de alimlere hiç mi dil uzatmayın, ilmi belgelere bakın. Bu ateş çukurlarının kenarında duranlar ise hakimler ve muhaddislerdir demiş. Adalet etmeyen hakimler ve ilmine amel etmeyen muhaddisler. Zehebi diyor ki, hiçbir asır bilmiyorum ki o asırda yaşayanlar bu dertten mustarip olmasınlar. Peygamberlerin ve sıddıkların zamanları hariç. Taceddin Es-Sübki diyor ki, rahmetullahi aleyhi mecmain, ey irşad talep eden kişi, sana gereken şey geçmiş bütün imamlar hakkında terbiye üzere bulunmandır. İslam alimlerine karşı terbiyeli ol diyor. Çok kesin bir şekilde bilmediğin müddetçe selefin birbiri hakkında söyledikleri üzerinde durman, onların temyizini yapmaya kudretin yetmeyeceği için sana bir fayda sağlamaz. Büyük alimleri senin yargılama bir defa gücün var mı? O dereceye ulaştın mı? Sen böyle gizli şeyleri tetkik için yaratılmadın. Sana lazım olanla meşgul ol. Faydasız şeyleri terk et. Bazıları bu tip sözleri naklederek birini diğeri üzerine haklı çıkarmak isterler. Sen bundan kaçın. Ebu Hanife ile Süfyan Es-Sevri arasında olanlar, İmam-ı Malik ile İbni Ebi Zib arasında geçenler, Ahmet bin Salih ile İmam Nesai arasında cereyan edenler, İmam-ı Ahmet bin Hanbel ile
Harisi Muhasibi arasındakiler. Taki İbn Salih ile İzzettin bin Abdüsselam arasında geçenler hep bu tip şeylerdir. Bunları zikretmekte bir fayda olmadığı gibi böyle şeylerle de meşguliyet kişiyi helaka götürebilir. Çünkü onların ilmi yarışı vardır. Senin neyin var ki o işe karışıyorsun? Bunların hepsi de büyük imamlardır. Rahmetullahi aleyhim. Allah hepsine rahmet, hepsine mağfiret eylesin. Yapacağın şey bu. Bunların birbirleri hakkındaki sözlerin bazılarını anlayamadığımız gibi bize yükleyecekleri ağırlıkları da taşıyamayız. Dünyaya nasihat ediyor bu zat-ı muhterem. Onun için bize düşen şey Allah onlardan razı olsun diyerek anmak. Aralarında cereyan edenler hakkında dilimizi tutmaktır. Çünkü onlar ilmi yarış içindeler. İdi. Allah cümlesinden razı olsun. Bu tip sözler sahabe-i kiram arasında da cereyan etmişti. Bunlar hakkında da takip edeceğimiz usul aynı olmalıdır. İşte bu nasihatı yapan alime de ve diğer İslam alimlerine de Allah çok çok rahmet eylesin. Şimdi Tabakatü Şafiye adlı eserinde Taceddin Es-Sübki işte bu kıymetli sözleri söylemiştir. Ebu Hanife sarih hadislere muhalefet etti diyenler de yanılmışlardır. Evet kıymetliler. Çünkü Ebu Hanife o ilmin zirvesine çıkan zat-ı muhterem hiç sarih hadislere muhalefet ettiği sözü şöyle bir vicdanla, insafla ilmi belgelere dahi dikkat ederek düşünmek lazım. Bundan dolayı İmam-ı Azam bak fakravu ma teyessera minhu namazda Kur'an'dan kolayınıza geleni okuyunuz. Bu bir ayeti kerime. Şimdi öbürü ise hadisi şerif. La selate limen lem yakra bi fatihatil kitab. Bu da hadisi şeriftir. Fethül Kebir'de mevcut bulunmaktadır. Beyine müddeiye yemin imkan edenedir. Beyine müeddeiye yemin imkan edenedir. Şimdi şöyle baktığımız zaman ayeti kerimeleri, hadisi şerifleri çok iyi ulema değerlendirmek için cehdini sarf ettikleri için bütün kuvvetlerini onlara müçtehit denir. Evet, İmam-ı Azam Ebu Hanife rahmetullahi aleyh haberi ahadı terk etmesinin sebebi kaidelerine uymadıklarından ve işaret ettiğimiz mazeretlerinden dolayıdır. Sen bu hususta ayağı kayanlardan, doğru yoldan sapanlardan olmayasın. Aksi takdirde sen de hüsrana,
düçan olanlarla birlikte olur, kötülüklerle anılırsın. Bak burada da nasihat edilmektedir. Ebu Hanife'nin kadrini düşürmek için onu kötü vasıflarla zikredip öldürücü oklarına attılar. İmamın çağdaşlarının ve daha sonra gelenlerin kalplerinden Ebu Hanife sevgisini silmek için çalıştılar. Onun mezhebini taklidi ve Ebu Hanife'ye olan inanç ve güveni zedelemeye çalıştılar. Dikkat et. Peki, fakat yaptıklarının hiçbir tesiri olmadı. Daha da çok parladı. Ebu Hanife'nin yaptıkları ilahi vahye istinad ettiğinden onu yücelten de Allahu Teala'dır. Allahu Teala'nın geniş hazinesinden yardım görerek yücelen insanı kimse küçültemez. Bu nimetlere de kimse engel olamaz. Allah'ın vermediğini kimse veremez, verdiğine kimse engel olamaz. Hak Teala bizi müştehitlerin hukukuna riayet edenlerden eylesin. Hakkı çiğneyen, dik kafalılık edenlerden, kibirlilerden, bunların hukukunu çiğneyenlerden eylemesin. Hak sahiplerinin hakkını tanıyanlardan eylesin. İnayetini layıkı veçile bizlerden esirgemesin. Karanlıkta yol bulmaya yarayan, gökteki yıldızlara benzemekte olan alimleri de eksik etmesin. Tariz edenlerin tarizlerini de başarıdan mahrum bıraksın. Mutaassıp ve müfterilerin başarı kazanmaları düşünülemez. Allahu Teala'nın kitabı keriminde sonra gelen nesillerin selefi dua ile yad etmeleri övülmüştür. Onlardan sonra gelenler şöyle derler. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu ayetini ezberle ve oku. Sık sık oku. Rabbena ufir lena ve li ihvaninellezine sebeku bil imani ve la tec'al fi kulubina gillen lillezine amenu Rabbena inneke raufur rahim. Bizleri de böyle dua edenlerle haşret. Çünkü biz onları severiz. Kişi sevdiğiyle haşrolur. Bizi bunların zümresine ithal eyle. Onlara hizmet edenler arasına kat. Ne diyor bu ayeti kerimede Rabbimiz? Bakın ne diyor. Ey Rabbimiz! Rabbena! Ey Rabbimiz! Bizi ve bizden evvel iman ile geçmiş olan kardeşlerimizi bağışla. İşte mağfiret eyle. İman etmiş olanlar için kalplerimizde bir kin bırakma. Ey Rabbimiz! Sen muhakkak çok şefkatli ve merhametlisin. Evet, amenna ve sattakna, amin, amin, amin.
Ey Rabbimiz, zatına ve sıfatlarına yaraşır şekilde sana hamdü senalar olsun. Sayısız şükürler olsun. Bizleri seni layıkı veçile hamd ve şükürle yad eden velilerin zümresinden eyle. Salatu selam, fazl-ı berekat, kainatın efendisi, sevgili Efendimiz, şanlı peygamber, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz üzerine, ehli beytine, eshabına sayısızca, hadsiz ve hesapsız olsun. Bu duamız seni zikredenler var oldukça, gafiller de unuttukları müddetçe devam etsin. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil alemin. Ey kıymetli dostum! İmam-ı Azam'ın Fıkh-ı Ekberini sizlere oradan keşif notları vermeye çalışacağız. Aczimizle, cehlimizle, gafletimizle. İmam-ı Azam'ın biliyorsunuz ki bu dünyanın tümünü aydınlatacak ilmi dünyaya yayılmıştır. Şimdi onun kıymetli eserlerinden birkaç tanesini sayalım. Fıkh-ı Ekber, Fıkhul Ebsat, El-Alim vel-Müteallim, Er-Risale, El-Vasiyye, Kasidetün Numaniye, El-Müsned, gibi İmam-ı Azam'ın dünyayı aydınlatan ve ekolünde nice müştehitlerin yetiştiği bir kıymetli İslam'ın dinde bir müştehidi ki en büyük müştehitlerinden birisidir. İmam-ı Azam hakkında bilgi veren, şerh yazan kıymetli alimlerimizden birisi de Ebul Münteha'dır. Bu da çok kıymetli bir Osmanlı alimidir. Bu zat-ı muhterem, İslam'ın cihana hakim olduğu cihan devletinin kurulduğu dönemlerde yaşamış bir zat-ı muhteremdir. Allah ona da ve diğer bütün alimlerimize de çok çok rahmet eylesin. Yüce Rabbimize o razı oldum deyinceye kadar ebed hamdü senalar olsun. Sevgili Habibi Muhammed Mustafa'ya salatu selam olsun. O şanlı peygamberin ehli beytine ve eshaplarına Cenab-ı Hak onların hepsinden razı olsun. İslam alimlerinin tamamına Allah rahmet eylesin. Tüm mümin ve Müslümanlara Allah gerçek Müslüman olma yolunda gayretler nasip eylesin. Şimdi kıymetli efendiler, Fıkh-ı Ekber'den size kısaca İslam'da İslam imanı nedir? Nasıl olmalıdır? İman nasıl muhafaza edilmelidir? İman ebediyül ebed bir insanın kalbinde parlamalıdır. Makbul iman nedir İslam'da? Kur'an-ı Kerim'deki, sünnetteki asli delillere dayanan İslam'ın imanı nedir? İşte bu konuda İmam-ı Azam
dünyaya ne yapmıştır? İmanla ilgili ebediyülebed, imanla yaşamanın, makbul iman sahibi olmanın delillerini de ortaya İmam-ı Azam koymuştur. Allah bütün ümmeti Muhammed'in imanını gerçek makbul iman, kamil ve daim olan imanlardan eylesin. İşte bizim fıkı ekberi de elimize almamızın, oradan keşif notlarını takdim etmemizin sebebi şudur. İmanı tehlikede olan insanlar o tehlikeden kurtulsunlar. İmanları makbul ve ebediyülebed daim olan bir iman olsun. Ve imanları, imanı imanlıktan çıkaran tehlikelerden kurtulsun. Bunun delilleri ortaya konsun diye Fıkı Ekber'den keşif notları sunacağız. Sürekli de İmam-ı Azam'a rahmet okuyacağız. Ve İslam alimlerine de rahmet okuyacağız. Kıymetli dostlarım, biliyorsunuz ki imanın birinci asli esası tevhiddir. Tevhid nedir? Allahu Teala'nın birliğidir. Yüce Allah, Allah'ın, Cenab-ı Hakk'ın zatını zihin, hayal ve vehim tasavvurlarından tecrid etmektir. Allahu Teala Celle Celaluhu ve Tekaddes Hazretlerinin onun bir olan bir varlık olduğunu, bir oluşu sayıların taksimi cinsinden değildir. İki sayısının yarısı olan bir gibi değildir. Onun zatında ve sıfatlarında benzeri ortağı yoktur. Her yüce sıfatlarıyla, zatı ve sıfatlarıyla Yüce Allah bütün varlığıyla Allah birdir. Tevhid inancını, Allah'ın birliğini bir defa mümin Müslümanlar kelime-i tevhidi iyi keşfetmiş olmaları gerekir. İmam-ı Azam bunun en büyük kaşiflerinden biridir. Tevhidin temeli ve buna itikadın en doğru ifadesi işte şöyle işe başlar. Yüce Allah'a inanacaksın. Ama nasıl? Onun yüce sıfatlarını, isimlerini iyi tanıyacaksın. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye, kaderin hayrı ve şerri ile Allah'tan olduğuna inandım. Dikkat et. İnanacağım. İnşallah inanırım falan değil. İnandım. Kalp tasdik, dil ikrar edecek. Şimdi Allahu Teala'ya nasıl inandın? Nasıl inanman gerekir? Meleklerine nasıl inandın? Kitaplarına, peygamberlerine nasıl inandın? Öldükten sonra dirilmenin Kur'an-ı Kerim'de, sünnette, asli delillerde delillerine göre nasıl inandın? Kaderin hayrı ve şerriyle Allah'tan olduğuna inandın. İnandım diyeceksin. Bu konularda da asli delillere dayalı bilgi sahibi olacaksın. Şimdi
Allah'a inandın ama Allah'ın sıfatlarına, esmasına, zat-ı sübuti sıfatlarına, onun şanına uygun olmayan sözlerde, davranışlarda bulunduğun zaman, hele bu inancına da yansıdığı zaman bu tehlike, dikkat et, iman orada tehlikededir. Doğru bilgi, doğru iman. Hak ilim, hak iman olmak zorundadır. Fıkh-ı Ekberi İmam-ı Azam işte ne yapmış? Kaleme almıştır. Bu bütün dünyanın imdadına yetişen bir iman okuludur. Onun delillerini ortaya koyan okuldur. İlmi delillerini. Şimdi sevgili Peygamberimize Cebrail aleyhisselam geliyor. Ona bazı soruları soruyor. İman nedir? İslam nedir? İhsan nedir? Sorular soruyor. Eshab da Peygamberimizin yanında oturuyor. Bakın Cebrail aleyhisselam soruyor. Peygamberimiz cevap veriyor. Şimdi bunlar temel teşkil eden imanla ilgili bilgiler. Ve iman ve İslam. Bakın soruda birinci soru, iman nedir? İman Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, kaderin hayırlısının da şerlisinin de Allah'tan olduğuna inanmaktır buyurdular. İşte kıymetli dostlarımız, Haddeseni Ebi Ömer İbnül Hattab radıyallahu anhüm ve erdahüm ecmain Sahih Müslim'in rivayet ettiği bir hadis-i şerifte bu hadisi Cibril'in durumu, Peygamberimize Cebrail aleyhisselamın sorduğu sorular ve cevaplar burada zikrediliyor. Şimdi İslam sorusu soruluyor. İslam nedir? Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in aleyhissalatü vesselam Allah'ın şanlı peygamberi, Resulü olduğuna şehadet etmenle İslam başlıyor. Namaz kılman, zekat vermen, Ramazan şerif orucunu tutman, gücü yettiği takdirde de beyti yani Kabe-i Şerif'i hac etmendir buyurdular. İşte kıymetliler, iman İslam sorularına bu cevaplar verildi Peygamberimiz tarafından. Bunlar temel atılmalı üzere. Bunların içini dolduracağız. Allah'a nasıl inandın? Peygamberin peygamberliğini nasıl tanıdın, nasıl tasdik ettin? Bunun ilmi belgeleri lazım. Onun için Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, bir de kadere, hayrına da şerrine de inanmandır. İşte bu temel kavramları da iyi bileceksin. İşte Fıkh-ı Ekber'in insanlığa ışık tutan imanla ilgili ilmi belgeleri ortaya koymaktadır. Fıkh-ı Ekber, şanlı İslam alimleri, başta İmam-ı Azam. Bakın buradaki sorunun biri de ihsan nedir? Cebrail aleyhisselam Peygamberimize ihsan nedir diye sordu. İhsan, Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen
onu görmüyorsan da o seni muhakkak görüyor. Evet, ey kıymetli dostum, Allah görüyor her şeyi ve bizi. Kalbimizi görüyor, bakıyor, duyuyor her şeyi. Allah'a saygınla başla işe. En derin saygıyı Allah'a göster. Sen acizsin, göremiyor, o seni görüyor. Onun gördüğünü, bildiğini, duyduğunu bil. Onun yüce kudretinin bütün aleme hakim olduğunu bil. Zamandan, mekandan münezzeh olarak her şeyi kuşattığını bil. İlmiyle her şeyin kuşatıldığını, rahmetiyle ihate edildiğini, kudretiyle bütün her şeyin hükmü altına alındığını unutma, en derin saygıyı, kalbini temizle, Yüce Allah'ın kalbine baktığını hiç unutma. Kalbini hazırla. Misafirin gelecek, evini temizliyorsun. Allah kalbine bakıyor, hiç umursamıyorsun. Sözlerini ayarla, edep ve terbiyenle Allah'ın huzurunda, edeple, terbiyenle işe başla. Bu saygıyı, derin saygıyı Allah'a göster. Celle Celaluhu. Allah için peygamberine, şanlı Kur'an'a, bütün müminlere, Müslümanlara, alimlere başta. Peygamberden sonra alimlere ve bütün mahlukata. Ne yapacaksın? Şeriat ölçülerine göre, Allah'ın emrine göre davranacaksın. Ölçüyü iyi anla, iyi kavra. Fıkıh ilmi ölçüdür. Şeriatın ölçüleri, belgeleri. Hem belge hem ölçüdür. Kur'an-ı Kerim amir hükümleri ortaya koyar, emreder. O emrin nasıl uygulayacağını fıkıh ilmi, fatihler, alimler, Hz. Muhammed'in uyguladığı İslam'ın ölçülerini sana gösterirler. Fıkıh ilmiyle. Fıkıhsız İslam anlaşılmış olmaz. Fıkıh-ı Ekber de işte bunun için İmam-ı Azam tarafından kaleme alındığı ortadadır. Şimdi bu konuda sorulan, bakın bir de kıyamet ne zaman kopacak diye sorulmuştu. Bu konuda sorandan daha bilgili değildir diye Peygamberimiz cevap verdi. Yani kıyametin ne zaman kopacağını Allah'tan başka kimse bilmiyor. Veyahut da bildirilmesine müsaade edilmiyor. Ama alametleri, zuhur edecek alametlerden haber verilmiştir. Ama kıyametin saatini Allah'tan başka bilen olmaz. Şimdi yine bir soru sordu. Bu sefer bana kıyametin alametlerinden haber ver dedi Cebrail aleyhisselam peygamberimize. O da bakın birçok alametlerinden şunları saydı. Cariyenin efendisini doğurması, yalın ayak ve cıplak koyun çobanlarının bina yapmak hususunda birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir buyurdu. Evet, bu kişi bundan sonra gitti. Bu soruyu soran ama insan suretinde gelmişti. Dihyetül Kelbiye onun suretinde gelmişti. Gitti. Ya Ömer dedi Peygamberimiz, o soru soran kişinin kim olduğunu biliyor musun? Allah ve Resulü bilir dedim. Ben biliyorum demedi çünkü insan suretinde geldi. Cebrail olduğunu kimse bilmiyor. Sevgili Peygamberimiz buyurdu ki o gerçekten
Cibril idi aleyhisselam, size dininizi öğretmeye gelmişti. O sordu, ben cevap verdim ki eshaplar bilgi edinsinler, dinlerini öğrensinler diye geldi dedi. Sevgili dostlarımız, şimdi Yüce Allah'ı isim ve sıfatlarıyla tanıyacağız. Bir defa bunlara dikkat edilmesi lazım. Şanlı Kur'an'ın ilmiyle Allahu Teala'yı tanıyacağız. Onun birliğini iyi kavrayacağız. Kul huvallahu ahad. Bu İhlas suresinin içeriğini iyi anlayacaksın. Vücut, kıdem, vaka, vahdaniyet, muhalefetün ilâh hadis, kıyam bi nefsi. Hayat, ilim, semi, basar, iradet, kudret, kelam, tekvin. İhya, imate, tercih, halk. Yani yaratmak, yaşatmak, rızık vermek, öldürmek gibi Yüce Allah'ın şanlı sıfatları bulunmaktadır. Bunun için kıymetli dostlarımız, Yüce Allah elbette ki yüce sıfatları, yüce isimleriyle tanınmış olacaktır. Tabi biz, insanoğlu doğru bilgiyle işe başlayacaktır. Aczini de hiç unutmayacaktır. Beşer olduğunu unutmayacaktır. Şimdi meleklere iman, Allah'a imandan sonra meleklere iman. Biliyorsunuz ki meleklere de imanın esaslarından birisidir. Allah'ın nurdan yarattığı melek isminde sayısız kulları vardır. Meleklerin sayısını Allah'tan başka kimse bilmez. O kadar Allahu Teala'nın sayısız melekleri vardır. Kimse sayamaz. Şimdi bunlar latif, cismi latif, ruhani, nurani varlıklardır. İslam alimlerimizin çoğu böyle tanımlamışlardır. Allah sevgisiyle istirak halinde melekler vardır. Cenab-ı Hakk'ı bunlar tenzih etmek onların görevidir. Sübhanallah ve Teala, Sübhanallah diyen melekler, Allah'ı tenzih ve takdis eden melekler, İlliyün veya mukarrebun melekleri denmektedir bunlara. Yine yerde ve gökte bazı işlerin yapılması için nice görevli melekler vardır. Yine müdebbirat isimli melekler vardır. Bunlar hep görevlidir yerde gökte. Efendim yine melekler ilahi vahiy ve peygamberlik görevini ilahi alemden yeryüzüne taşıyan Allahu Teala'nın elçileri vardır. Melekleri inkar, topyekün dinleri ve peygamberleri inkar niteliğini taşır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i, ilahi kitapları peygamberlere melekler getirir. Cebrail aleyhisselamın görevidir. Onun emrinde de nice melek orduları bulunmaktadır. Bunun için Hazreti Ömer'in hadisinde de olduğu gibi İmam-ı Azam Hazretlerinin ifadelerinde de Allah'a imandan sonra hemen meleklere iman zikredilmiştir.
Pek çok ayeti kerime bizlere meleklerin varlığını haber vermektedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhissalatu vesselam defalarca melekleri görmüştür Peygamberimiz. Hatta bazı sahabiler bile görmüşlerdir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ömer'e bu sual soran ve giden kişinin kim olduğunu biliyor musun diye sorduktan sonra o Cebrail idi, size dininizi öğretmek için gelmişti dedi. Bakın melek insan suretinde eshapların ortasına oturdu. Peygamberimizin dizlerini de dayayarak orada sorular soruldu. Ve eshap gördü. Ama onu insan suretinde gördüler. Cebrail aleyhisselam idi. Cebrail aleyhisselamı asli suretinde sadece Hazreti Muhammed görmüştür. Vahyin ilk gelmesinde Nur Dağı'nda, ufukta göründü. Bir de Miraç'ta gördü. Artık ötesini Allah ve Resulü bilir. Ve iki kanadı şark ile kalbi dolduruyordu. 600 kanatlı olarak gördü. İki kanat şarkı kalbi dolduruyordu. Şimdi Cebrail aleyhisselam dediğimiz zaman herkesin o şekilde görme şansı da yok. Bu Hazreti Muhammed'e nasip olanlardan biri de budur. Kur'an-ı Kerim'de melekler özetle bakın tavsif edilmişlerdir. Müminlere düşmanlarına karşı yardım eden melekler vardır. Enfal suresi 9. ayet. Ali İmran suresi 123-125. ayetlerde olduğu gibi Allah'a inanmayan insanlara verilen ilahi cezaları uygulayan melekler vardır. Yine ayeti kerimelerde işte Bakara suresi 210'da ve diğer surelerde de mevcuttur. İnsanlara onların hidayeti için dua ederler. Bakın bir de dua eden melekler var. Hafaza melekleri var. Bunlara keramen katibin de denmektedir ki insanların işledikleri iyilikleri ve kötülükleri yazan kiramen katibin melekleri. Bu da yine İnfitar suresinde, En'am suresinde zikredilmektedir. Kabirde insanlara sual sormakla görevli Münker ve Nekir adlı melekler vardır. Bunları da beyan eden hadisi şerifler bulunmaktadır ki derslerimizin içinde bunlar ileride göreceksiniz. Yine Cebrail aleyhisselam, Mikail aleyhisselam, İsrafil aleyhisselam, Azrail aleyhisselam gibi meleklerin en büyükleri ve onların peygamberleri durumunda olanlar vardır. Kur'an-ı Kerim'de meleklerle ilgili ayeti kerime için şöyle baktığımız zaman pek çok ayet-i kerime bulmamız mümkündür. Bu konuda yazılmış kıymetli eserlerimiz de mevcuttur. Şimdi inşallah Teala kitaplara imanla dersimiz devam edecektir. Yüce Allah imanı kamil, amelleri salih ve
imanı ebediyül ebed, makbul iman olan, hiç imanı sönmeyen, bütün amelleri ihlasla içlenmiş olan, makbul ameli salih sahibi olan kullarından eylesin. İşte bütün insanlığın kurtuluşuna gelmiştir Yüce İslam. İslam alimleri de ilmin parlayan yıldızlarıdırlar. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Sevgili Peygamberimize salatu selam olsun. İslam alimlerine Allah bol bol rahmet eylesin. Sevgili Peygamberimizin eshaplarının tümünden Allah razı olsun. Dünyada ne kadar imanlı mümin, Müslüman varsa hepsine bizden selam olsun. Dünyanın bütün insanlığına da Yüce İslam hidayet, rahmet olarak geldi. Onlara da İslam'ın hidayeti nasip olsun. Herkes Müslüman olsun ve kurtulsun. İslam evrensel, ezelin, ebedin dini Allah'ın kurduğu düzendir. Bütün insanlar ve kainat Allah'a aittir. Ayrılığı, gayrılığı insanlar çıkarttılar. Birliği, beraberliği insanlar bozdular. Her gerçek şöyle bir bakın, tevhid imanının önünde bütün insanlığı birliğe, beraberliğe, tevhid imanına, sulha, barışa, kardeşliğe çağırıyor Yüce İslam. Bütün insanlığı kurtuluşa çağırıyor. Yüce Allah kurtulanlardan eylesin.